Keşke o kadar korkunç bir şey yapabilseydik ve babam demişti ki bu da üzülecek bir şey. İnsanlar bu kadar korkunç şeyler yapamazlar, çok korkunç şeyler yapamazlar. Dahası bugün kendilerine korkunç gelen şeyleri bile yarın hatırlamazlar. Ben demiştim ki insan her şeyi atlatabilir. O demişti ki öyle mi sanıyorsun? Ve ben eğilip bakacağım. Göreceğim hala mırıldanan kemiklerime ve rüzgar gibi derin suyu. Bir çatı gibi rüzgarı. Ve onlar uzun bir süre sonra bile yalnız ve el değmemiş kumun üzerindeki kemikleri fark etmeyecekler. Yeniden gölgemi gördüğüm zaman gölgemi su ile aldattığıma dikkat etmezsem su geçmeyen gölgeme bir daha basarım. Kıyıya yüzülmez.
Babam bir insan kendi talihsizliklerinin toplamıdır derdi. Bir gün gelir talihsizlik de yorulur sanırsın sen. Ama zaten senin talihsizliğin zamanın kendisi olur derdi babam. Sanki sokaktan değil, gecenin içinden geçmişim ve yeniden sabaha çıkmışım gibi.刀を血に濡らして戦いまするか。何故戦場に出たことのない者は総じて戦をしたがるのかの。Ben elektriği kapatır kapatmaz uyumaya çalışırken odaya girmeye başlıyor dalgalar gibi yığın yığın. Sonunda bir parça hava almak için solumak zorunda kalıyorum. Ve sonunda kalkıyorum. Bel yordamıyla yürümeye başlıyorum. Daha çocukluğumda olduğu gibi eller dokunarak görür, beyinde görülmeyene biçim verir. من ازش بگذرم این نیست آرزوهامو برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید پی آرزوم بگردم. Garip şey, derdin ne olursa olsun erkekler sana dişlerini muayene ettir der. Kadınlar da evlen der. Hayatında hiçbir şey başaramamış bir adam kalkar sana işini nasıl yöneteceğini anlatır. Bir çift çorabı olmayan üniversite profesörlerinin 10 yılda nasıl milyoner olunacağını ve ömründe bir koca bulamamış bir kadının aileye nasıl bakılacağını anlatmasına benzer bu. Bitti bu. Hiç gerek yoktu yani. Gerçekten şu an hani ses yok ama öfke çok var ya. Hani beni böyle aldı, böyle attı, fırlattı bir köşeye. Sonra da unuttu yani. O kadar hani gerdi beni bu kitap yani. Hem kitap çok zordu. Hem de hikaye zaten sinirim bozuldu ya. Parayla mutlu olunmaz. Para mutluluğun bir garantisi değildir belki, evet. Ama mutlu olmanız için ya da neşeli bir ruh halinde olmanız için asgari olarak biraz para gerekir. Bunu şöyle düşünmek lazım. Para eşittir mutluluk ya da para eşittir neşeli bir ruh halidir gibi parayla neşeyi satın almak ya da sadece belirli sınıfların, zenginlerin, varlıklı sınıfın neşeli olabileceğini düşünmek biraz sığ bir indirgeme olur. Ki öyle değil. Yani bunu görüyoruz. Çünkü bu da yine Schopenhauer'da vardı. Sıkıntı varsa acıya gidiyorsunuz. Fazla bolluk varsa
bu defa da aslında sıkıntıya gidiyorsunuz. Yani canınız sıkılmaya başlıyor. Can sıkıntısına sahip oluyorsunuz. Çünkü fazla bolluğun da getirdiği belirli bir ters tepme var demişti Schopenhauer. Aynı örnek. O yüzden şunu düşünmek gerekiyor. Hiçbir şeyin azami olmasına gerek yok ama asgari olarak belirli şeylere sahip olmak lazım. Yani bedensel bir probleminiz varsa belirli sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor olmanız lazım. Bu ülkede o sağlık hizmetlerinden faydalanamadığı için çoluğunu, çocuğunu, eşini, kendi bedensel fonksiyonlarını kaybeden insanlar var. Bu insanlara geri dönüp aslında neşeli olmak, sebat etmek iyidir demeyi çok sahtekarca buluyorum. Yani bu tarz bir şeyi kabullenemiyorum. Çok tuhaf. İnsanlar büyük bir mutsuzluk yaşayanlara mutluluktan bahsedemiyor. Anlamıyorum. Aslında tam da büyük bir mutsuzluk halinde mutluluk dileklerine ihtiyaç vardır. Halihazırda mutlu olanların ihtiyacı yoktur. Mutsuz olduğunuzda sanki herkes öyle kalmanızı diliyor.
Bana inanıyordu. Onun sayesinde ben de kendime inanmaya başladım. O dönem neredeyse bir hiçtim. Şimdi ise neredeyse bir şeyim. Artık çantan hep orada ama sen yoksun. Garcia Marquez yazmıştı. Sevdiğimiz insanlar bütün eşyalarıyla birlikte ölmeli. Birini geçmişte bırakıp gelecekte beklemek. Yani sevseydi, isteseydi burada olurdu derken hala beklemek. Bence de sevseydi, isteseydi burada olurdu. Ama sanki konu öyle sevseydi, isteseydi, gitmeseydi, gelseydi, vazgeçmeseydi gibi şart koşuldu bir cümle değil. Çünkü sevgi bence biraz daha rağmen cümlesi gibi. Olabileceklere rağmen, olanlara rağmen, engellere rağmen ve bazen belki de kendimize rağmen, bilmiyorum. Neden mutluluğu ancak çekip giderken çıkardığı sesle tanıyabiliyoruz? Sen gitmeden önce mutlu muydun? Büyük bir acıdan sonra insanın daha önce her şey hep çok iyiydi diye düşünme eğilimi vardır. Her şey hep çok iyi değildi. Daha iyiydi sadece. مثل بارون اگه نباری خبر از حال من نداری بی تو پر میشم دو روزه دل سنگت برام میسوزه گل سنگم چی بگمت دل تنگم گل سنگم چی بگمت دل تنگم. Henüz aşkı tanımıyordu. Kısa bir süre sonra aşk acısını tattı ki bu da aşkla tanışmanın tek yoludur. تو منه دریا ببین با این که جوی بارم فقط تو منه جنگل ببین موی کنار دارم فقط تو منه خورشید ببین مایه شمع منه باد تو منه آواز ببین مایه خشم پیداد در پس تیاتو مگه منو نبینی لیت تو منو یه جاده ببین.
Geleneksel tiyatro psikolojisiyle gülünç, dost acı söyler atasözüne kanıp yanılan bu kişiler, iltifatın bazen sevginin dişe vurumu, açık sözlülüğün ise huysuzluğun akıttığı zehir olduğunu bir türlü anlamazlar. Beni ahmaksızlığa neredeyse farkına varmadan sürükledi. Sonra zihnimde kötü düşüncelerin uyanmasına izin vermeye alıştırdı. Bu düşünceleri içinden çıktıkları cehennemi karanlığa geri gönderebilecek tek güç iradeydi ve ben de ondan yoksundum. Aşk bittiğinde alışkanlık aşkın yerini almıştı. Bu alışkanlığı suistimal edecek ahlaksızların sayısı az değildi. Bizi mutlu eden insanlara minnet duyalım. Onlar ruhumuza çiçek açtıran sevimli bahçıvanlardır. Ama fesat ya da sadece kayıtsız kadınlara, bizi üzen zalim dostlara daha da çok minnet duyalım. Onlar şimdi tanınmaz enkazlarla kaplı kalbimizi kasıp kavurmuş, ağaçların gövdelerini kökleyip narın dallarını parçalamış ama tahripkar bir rüzgar misali aynı zamanda hasadı belirsiz iyi tohumlar da ekmişlerdir. با قاشقی که برای قهوه بهم داده تمام خامه های توی رولت را در می آورم و یاد بابا می افتم که اگر بود کلی مسخرم می کرد و بعد همه خانه ها را می خورد.
به جای اینکه از راهروی سنگ فرش حیات بروم تا برسم به راه پله، میروم سمت درخت آلبالو که سایه‌اش افتاده روی استخر. پیراهن گلدار با مغزی‌های نارنجی. نگاهش میکنم. ناخودآگاه دست میزنم به دندانهایم که همه سر جایشان هستند و گردنم. چشمکی به هم میزند و در گوشم میگوید آشتی